Nutkum tutuldu. Nasıl şu an? Okey. İyi gibi. Bağırayım mı? Okey. Herkese merhaba. Bugün sinema alanında bir içerikle karşınızdayız. Öncelikle size tanıtmak istediğim birisi var. Yusuf. Kendisi henüz 20 yaşında ama yaşına rağmen oldukça ciddi işler yapıyor diye düşünüyorum şahsen. Bugünkü videomuzun konusu da kendisinin çıkarmış olduğu 6 ayda bir çıkan Sinedogma dergisinin yeni sayısı çıktı. Benim için de çok özel. İlk basılı sinema yazım içerisinde bulunuyor kendisinin. Biraz Yusuf'tan Sinedogma'nın hikayesini dinleyelim istiyorum. Sinedogma nasıl ortaya çıktı, felsefesi nedir gibi. Merhaba. Kameraya bakmakta bayağı zorlanıyorum. Genel olarak göz teması kurarken de zorlanıyorum. Kamerada somut yani cansız bir gözle olsa. Şimdi öncelikle Sinedogma'nın ortaya çıkma hikayesinden ziyade sinemaya olan ilgim nasıl başladı anlatsam daha doğru olur bence. Hocam önemli. Yani çocukluğumdan beri genel olarak sanatla iç içeyim. İlk edebiyat oldu sanırım, sonra müzik vesaire. Sinema biraz daha geç girdi ama işte sinema girene kadar diğerleri de biraz olgunlaşmış oldu. Sanattan neyden haz alıyorumu öğrenmiş oldum. Pandemi döneminde girdi tam olarak. İşte pandemi yani senin de bildiğin gibi şey bir dönemde böyle tam olarak hayatın durduğu, yapacak hiçbir şeyin olmadığı ve yapacak hiçbir şeyin olmadığını hayatta aslında fark ettiğimiz bir dönemdi ve o dönemi doldurmaya çalışıyordum. Bunun için filmler büyük bir rol oynadı. Günde birkaç film izlediğim oluyordu ve o dönemde şeyle falan da tanıştım. İşte Attila Dorsay gibi. O zamana kadar film incelemeleri benim için hep şeydi. Çeşitli popüler kültüre hitap eden sosyal medya oluşumları, bazı dergiler, altyazı vesaire gibi bu işi yapıyorlardı ve bunlar biraz daha entelektüel bir dilden uzak olarak bu işi yapıyorlardı. Geek kültürüne odaklanıyorlardı. Attila Dorsay'la ilk tanıştığımda tamam dedim, sinemada entelektüel bir sanatmış. Tam olarak bir entertainment aracı, bir eğlence aracı değilmiş diye düşündüm. Ve ondan sonra Attila Dorsay tarzında nasıl metinler kaleme alabilirim diye düşündüm. İlk işte sinema incelemeleri yazma denemelerim olmaya başladı. Kendime günlük bir rutin oturtmuştum. Zaten pandemide her gün bir diğerinin aynısı gibi geçiyordu. Bir film seçiyordum. Çoğunlukla kült filmlerden oluyordu bunlar. Ve daha sonra o film üstüne bir inceleme yazısı yazıp çeşitli blog platformlarında yayınlamayı deniyordum. Kendimi deneme sürecim oldu böyle. Ve sinemayla bu şekilde tanışmış oldum. Entelektüel bir araç olarak sinemayı kabullenmiş oldum. O gözle film izlemek, yani eğlenmek için değil de tamam hadi burada bir hikaye var bunu analiz edelim gözüyle film izlemek hayatıma dahil olmuş oldu. Ondan sonra pandemi bitti. Aradan yıllar geçti ve hayatımda çok durağan bir dönem oldu. Hayatla yani neredeyse bağımın kopacağı bir dönemdi bu. Yapmak istediğim çeşitli projeleri hep not almıştım. Bunları işte nasıl olacaklarına dair de notlar almıştım. Planlarım vardı. Ama harekete geçmek için yeterli bir güç bulamıyordum. Ve bazen itici gücün çok aşırı motiveyken de olması gerekmiyor. Tamamen motivasyonunuz bittiğinde de bir anda bir itici güç gelebiliyor. Ben öyle bir dönemdeydim. Dedim ki tamam şu anda madem kaybedecek bir şeyim yok. O halde planlarımdan birini yürürlüğe koyabilirim. Ve Sinedogma üstüne çalışmaya karar verdim. Bu arkadaşlar. Önceki sayıları tutuyorum elimde de yani araya girmiş gibi olacak ama şimdi incelediğimizde tüm sayılar yani ya belli bir akım ya belli bir yönetmen üzerine. Buna da biraz değinelim istersen. Son sayıda Fritz Lang özelinde bir sayı oldu. Olur tabii. Ya o biraz klasik bildiğimiz sinema dergisi anlatısının karşısında durmak istemem nedeniyle oldu. Çünkü ya seninle de bunu konuşmuştuk. Altyazı dergisinin özellikle film inceleme konusunda tam olarak bir konsepti, bir teması yok gibi. Yani çok Hollywood'dan da popüler kültürden de filmleri inceliyorlar. İşte o derginin sayısı boyunca. Daha art house filmler de inceleyebiliyorlar. Ve genel olarak tamam işte bu dergiyi aldıktan sonra çeşitli film incelemeleri okuyacaksınız gibi geniş bir skalada bir iddiası olan, söylemi olan bir dergiydi. Onun dışındaki takip ettiğim işte belki Psike Art olabilir. Ondan çok çok önce sinema dergisi vardı. Ben çok o kuşağa yetişemedim ama Kendisi henüz 20 yaşında ama yaşına rağmen edinip okuduğumda genel olarak bu kafadalardı. Ben bir sinema dergisi çıkarmaya karar verdikten sonra kafamda nasıl bir şey olmalıyı oturturken çerçeveyi daraltmayı düşündüm. Şey vardır bu arada dergicilikte özel sayı kavramı aslında şunu açıklıyor. Diyelim ki işte tıpkı altyazının yaptığı gibi her ay çeşitli rastgele yazıları yayınladığınız bir derginiz var. Bir anda bir şeye özel bir dergi çıkarıyorsunuz. Bir ay olur mesela işte şey gibi Halloween gibi bir ay gelir ve işte bir Halloween özel sayısı çıkarırsınız. Özel sayının mantığı o yani dergicilikte anlaşılan. Ama ben direkt olarak her sayının bir özel sayı olması gerektiğini düşündüm ve her sayıda bir şeye odaklanılması gerektiğini düşündüm. Ve zaten müthiş derecede hayran olduğum Dogma 95, o akım estetiğiyle, düsturuyla ve hatta ismini dahi verirken Sinedogma, yola çıktığım bu manifestoyu aynı zamanda derginin ilk sayısına da adamak istedim. O manifestonun yazarı ikiliden en çok sevdiklerimden biri. İkisinin de şey olduğunu düşünüyorum. Ayın karanlık yüzü ve aydınlık yüzlerini temsil ettiklerini düşünüyorum. Winterberg ile Von Trier'in ve ilk açılışı daha güvenli bir alan olarak gördüğüm Winterberg'ten yapmaya karar verdim ve ilk özel sayı çıktı. Thomas Winterberg özel sayı. Ondan sonra Von Trier'le devam etti ve Dogma 95 ile ilk sayı bu da
İkinci sayımız Trier. Dogma 95 ile açılışımız da bittikten sonra daha kafamda oturttuğum bir izlek vardı. Yani benim şu an bu arada yaklaşık 5 yıllık falan bir sonraki sayıdaki özel sayı yönetmenlerinin kimler olacağı belli. Onlardan Ömer Kavur'u tercih ettim. O da 3. sayı. Bu arada ben de Dogma seviyorum ama Ömer Kavur sayısı niyeyse bir ayrı özel hoşuma gitti okurken. Bu arada derginin içindeki çeşitli yerleri yeşil kalemle çizdiğini hiç bilmiyordum. Yeni görmüş oldum. Ben notlar alıyorum böyle sürekli sağdan soldan. Özellikle sayıların içerisinde böyle film tavsiyeleri vesaire mevcut. Ya da ünlü replikler filmlerin içerisinden hoşuma giden şeyler bol bol oluyor. Yararlanıyorum. Kendim de yani şu an tez döneminde olduğum için oraya bile alıntılar zaman zaman yapabiliyorum. Verimli kaynaklar tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Onun devamında şundan bahsedebilirim. Derginin tasarımını genel olarak ben yazıyorum. Çoğu sayıda, son sayıda doğrudan bir yazım yoktu. Onun haricinde ilk 3 sayıda benim de yazım vardı. Yazmanın haricinde tasarım ben yapıyorum ve tasarıma nasıl karar verdiğimden bahsedebilirim belki biraz. Çünkü genel olarak bir estetik oturtmaya çalıştım. Çok kendine has bir tarzı var zaten derginin ilk incelediğimde de. Yani benim de tanışmam bir kitap evinde olmuştu bu arada Sinedogma'yla. Hatta bu sayıda beraber yazdığımız bir arkadaşım vesilesiyle. İstersen alayım yormayayım seni. Oradan izlenince teşhircilik. İzleniyoruz bir yandan. İlk karşılaştığımda böyle hangi sayıydı? Tabii ki ilk sayıydı aynen. Ama 2 sayı çıkmıştı o zaman. Ben ikisini peş peşe görmüştüm. Yani içeriğini bir inceledim ettim. Kendine has bir yani kağıdından tutun basım şeyine kadar kontları vesaire bütünlük var yani dergi içerisinde. Böyle bir tanışmam oldu. Sonrasında bu sayıda beraber yazdığımız arkadaşımız vesilesiyle Yusuf'la da tanıştık. Yani en çok merak ettiğim şeylerden birisi bu sayılarda mesela baktığımızda çeşit çeşit insanlar farklı farklı şekilde yani belli bir konsept etrafında toplanıyor ama çok farklı kafadan sesler çıkıyor. Bu kolektif bir şey güzel ama bir zorluk da getirmiyor mu? Hani sayıyı toplama açısından onu Sonuç ne Ersoy? Sonuç ne İlkan? Sonuç ne? bir sormak istiyordum ben şahsen. Yani bu bayağı güzel bir soru oldu açıkçası. Çünkü yakın zamanda buna yönelik bir eleştiri de aldım. Yani derginin kapağında özel sayı yazmasına rağmen bazı sayılar aslında o kadar da özel sayı olduğunu fark ettirmeyecek kadar farklı yazılar da barındırabiliyor. O şundan dolayı ben direkt olarak Ömer Kavur özel sayısını düşündüğümde benim aklımda Ömer Kavur ve Ömer Kavur'un temsil ettiği dönem, temsil ettiği sinema anlayışı canlanıyor. Ömer Kavur'un temsil ettiği sinema anlayışının içerisine dahil olan kişiler de canlanıyor. Ve dolayısıyla tam olarak bütün yazıların Ömer Kavur filmleri incelemesi gibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu tabii ki bir araya getirmek bir zorluk oluşturuyor. Çünkü bağlamdan da belli bir yere kadar kopabiliriz yani. Ama örneğin Ömer Kavur özel sayısında bir Ercan Kesal söyleşisi var. Ya o söyleşiyi sayıya dahil etmemin nedeni Ercan Kesal'ın da o kuşağı temsil ettiğini düşünmem oldu. Ve Ercan Kesal'ın da ilk sinemaya giriş, tanışma, profesyonel anlamda belki öncülerinden biri Metin Erksan olduğu için Metin Erksan da yine bu Ömer Kavur'un belki dönemdaşı sayılabileceği için burada teşbihte hata etmeyeyim ama bu tarz serbest çağrışımla o özel sayıdaki kişiyi çağrıştırabilecek kişiler, konular, yazılar vesaire eğer çıkıyorsa da o 6 aylık periyotta onları da o sayıya dahil etmeye çalışıyorum. Böyle oluyor yani. Estetik konusunda da derginin estetiği konusunda şöyle bir durum oldu. Bu pandemideki sinemaya merak saldığım dönemde hemen hemen çeşitli dergiler de edinmeye başlamıştım. Düzenli bir okur haline gelmiştim. Bir nevi koleksiyoner olmuştum. Sosyal medyadan uzaklaştığım dönemlerde sosyal medyadan uzaklaşmanın her ne kadar çok fazla getirisi olsa da büyük götürüleri de var. Onlardan biri de tam olarak medyayı, neler olup bittiğini, özellikle de sinema gibi büyük bir medyada takip edememek. Bu nedenle ben eski usul medya takip etme yöntemine yani dergiciliğe dönmüştüm. Ve çeşitli okuduğum dergiler vardı. Bölüyorum ama yeri gelmişken sormak istiyordum. Bu çağda yani bu devirde basılı dergi geleneğini sürdürmek zor olmuyor mu? Evet, cevap veriyorum. Son derece zor oluyor. Zor. Gerçekten zor. Çünkü okur bulmak gerekiyor. Yani bir blog yazısı için bile bir okur bulabilirsiniz aslında. Çünkü ulaşması son derece kolay. Bir arkadaşınıza bile o blog yazısının linkini attığınızda müsait olduğu bir zamanda okuyabiliyor. Ama bir arkadaşınıza ben böyle bir dergi çıkarıyorum. Şuralarda satılıyor. İnternetten de edinebilirsin vesaire desem bile ona ulaşmak için yine bir emek vermesi gerekiyor ve çağımız bir şeye ulaşmak için emek vermenin çoğu kişiye zul geldiği bir çağ. Dolayısıyla evet biraz zor oluyor basılı bir dergiyi sürdürmek. Tekrar konuya dönüyorum. İlgi alanım olduğu konularda güncel kalmak için takip ettiğim çeşitli dergiler vardı ama bir tek sinema yoktu. Tam ben dergi okurluğu alanına girdiğim anda Altyazı dergisi bir yıllık çıkarmıştı. Böyle
müthiş ciltli, devasa bir dergiydi. O yıllıktan sonra dijitale geçtiler. Psikiyat da o dönemde ara mı vermişti, bir şeyler mi olmuştu tam olarak bilmiyorum. Şu an devam ediyorlar galiba. Sinema dergisi yine o dönemde yoktu. O da yakın zamanda tekrar devam ediyor sanırım. Bir görmüştüm. Yanlış görmediysem tam 102. sayısında mı ne çıkarttı Psikiyatr'ta? Geçen gün öyle bir şey görmüştüm. Yani devam ediyor diye biliyorum ben de. İşte böyle bir dönemdi ve benim aklımda aslında bir sinema dergisi çıkarma fikri yoktu. Bir dergi çıkarma fikri vardı. Ya bu dergiciliğe, özellikle de dergicilik için beni çok motive etmiş. İşte nasıl dergici olunmalı diye benim önümde bir profil olmuş, idol olmuş bir insan var. Yaşar Nabi Nayır, Varlık Dergisi'nin çok uzun süre kurucularından ve sorumlu müdürlerinden olmuş bir edebiyat büyüğümüz diyeyim. Ondan etkilenerek ben de bir dergi çıkarmalıyım, bir şeyler yapmalıyım gibi bir fikrim vardı. Ve böyle bir açığı fark ettiğimde, o dönem için benim için bir açıktı, şu an çok değil bu arada. Belki altından kalkabilirsem bir sinema dergisi çıkarabilirim gibi düşündüm ve şöyle bir süreç başladı benim için. Önce dergiyi tasarladım tabii ki, işte yasal süreçler falan nasıl olur'a pek girmedim. Önce bir olur mu olmaz mı kafasındaydım. İşte bütün dergi koleksiyonumu önüme aldım. Her birini teker teker kontrol ettim. İşte sayfa sayısının yer aldığı tasarımı nasıl yapıyorlar? Genel olarak bir sayfa nasıl tasarlanır? İşte o yazı bloklarının olduğu baskı için olan paylar vesaire, hepsini öğrenmem gerekti. Tabii belli başlı programları da öğrenmem gerekti. Bayağı bir öğrenme süreci oldu benim için. Günün sonunda kafamda bir dergi nasıl olmalı gibi bir iskelet vardı. İşte bir editörün notu olmalıydı. Editör her o sayı için geçtiğimiz sayıdan bu yana bunlar oldu, İşte bu sayıda da bunlarla karşılaşacaksınız hemen hemen diye bir haber vermeliydi. Bir açılış yapmalıydı. İçindekiler sayfası tabii ki. Onun dışında Sinedogma'ya bence özgü olduğunu düşündüğüm şöyle bir konsept geliştirdim. 6 temel yazı oluyor. Bu yazılar minimum 2000 kelime civarında oluyorlar. 3, 4 belki 5 sayfayı kaplıyorlar. Ve işte bu yazılar bittikten sonra bir de içindekiler sayfasında yer almayan ama derginin internet sitesinde de yayınlanan, podcastlerinde kaydettiğimiz kısa incelemeler yazıları oluyor. Kısa incelemelerin de 3 temel konsepti var. Bir tane belgesel incelemesi oluyor her sayıda. Yaklaşık 1000 kelimelik. Yine bir kısa metraj incelemesi oluyor. Bir de dizi incelemesi oluyor. Bu arada bayağı dolu dolu çizmiş. Yani bayağı yararlanmışım. İşte bunun dışında bir de her sayıda 9 tane filmi önerip işte o filme nereden ulaşılabilir ve filmin genel olarak künyesi gibi şeyleri paylaştığımız bir sayfa var. Bu daha çok Altyazı Dergisi'nin yıllığından esinlendiğim bir şey oldu. Tasarım fikri oldu. Yani genel olarak dergiyi böyle başlatıp böyle bitirmeyi planladım. Bir de yazı aralarında direkt yazıdan yazıya geçiyor, yazıdan yazıya geçiyor gibi bir şey olmasını istemediğim için işte o filmlerden replikler vesairenin olduğu bir tasarım sayfası var. Çünkü daha çok klasik dergiciliğe yakın bir insan olduğum için işte o edebiyat dergileri vesaire gibi daha görsel ağırlıklı olmayan, yazı ağırlıklı olan, yani hatta neredeyse bir kitap sayfasına basıyoruz yani 70 gram ikinci yağmur en uzak havada. Dolayısıyla arada da bir soluklandırmak gerekiyordu o yazıları ve beyaz sayfa görüntüsünü. Dolayısıyla öyle bir tasarım var. Genel olarak böyle bir yol haritası çizdim kafamda. Sonra tabii şey başladı. Dergi bitmiş oldu. Ben bir yazı yazdım, bir çeviri yazı oldu. Farklı bir şey denedim. Tam ben o sayıyı tasarlarken Varlık Dergisi ChatGPT'ye bir makale yazdırmıştı. Ben de dedim ki Varlık Dergisi yapabiliyorsa ben de yapmayayım. Dolayısıyla ben de bir ChatGPT'ye bir makale yazdırdım. İşte Dogma 95 manifestosu üstüne bir yazıydı. Birkaç da çevremden sinemayla çok ilgili olduğunu bildiğim gayet nitelikli de insanlardan destek istedim derken olan bu alanlarda bir şey ortaya çıktı. Yani bir sayı ortaya çıktı. Bitmiş bir sayı. Sonra dedim ki tamam, bu bir fanzin olmamalı. Yani işte böyle çoğaltma usulüyle olan, daha dikişli tel kağıda basılan bir şey olmamalı. Ben bunu benim takip ettiğim dergiler gibi bir dergi haline getirmeliyim dedim. Bir matbaa buldum ve zor oldu bu. Çünkü dergi Amerikan cilt olarak basılıyor. Yani bir kitap cildi aslında hemen hemen. Ve her sayı 40-44 sayfa arasında dolanıyor. Bu aslında Amerikan cilt bir baskı yapmak için az bir miktar. Yani Amerikan cilt yaptığınızda bir sırt kısmı oluyor ya. O kısım falan çok ince kaldığı için epey zorlayan şeyler bunlar. Hem tasarlayan için hem baskı yapacak olan matbaa için. Onu bulmam gerekti. Çünkü tel dikiş olmasını kesinlikle istemiyordum. Sonrasında işte bu yasal konuları hallettim. Tabi bu dergi olacağı için, fanzin olmayacağı için, bir satışı olacağı için bir şirket kurmak, yani ben bir gelir kazanıyorum diye beyan etmek gerekti. Maalesef Türkiye'de yaşamak, vergi vermek. İşte böyle bir süreç oldu ve ilk sayıyı çıkarmış bulundum. İşte dağıtım tecrübesi vesaire derken ilk sayıda sadece İzmir içinde bir dağıtım oldu ve internet satışı da yine kısıtlıydı. Ondan sonra biraz daha açıldık gibi oldu. Yani video girişinde yaşına rağmen büyük şeyler yapmaya çalıştığından bahsetmiştim. Bunlar mesela benim en çok ilgimi çeken o kadar program, detay öğrenmek. Şimdi dönersek son sayıda Fritz Lang özelinde oldu 4. sayı, güz sayısı. Bayilerde bu arada bağlantı linki olarak ekleyeceğim alta. Edinmek isteyen arkadaşlar alabilirler. Bir de sizin gözünüz önünde sayıyı açalım, içinde neler var diye düşündüm.
Şöyle bizi öncelikle film festivali takvimi karşılıyor. Ekim 2025'ten Mayıs 2025'e kadar olan tüm önemli festivallerin tarihlerinin ve nerede olduğu şehre varana kadar yazıyor. Tasarımında tabii ki Fritz Lang filmlerine bir referans olarak en ikonik sembollerinden birisi mevcut. Önceki sayılarda böyle bir poster yoktu. İlk deneme. Evet, bu ilk denemem oldu. Güzel bence. Yani rehber olur diye düşünüyorum film tutkunlarının. Dergiyi elimize aldığımızda yine önceki sayılarla aynı mantıkta bir tasarım söz konusu. İçinde her sayıya özel ayraç oluyor bu arada. Önceki sayılarda da vardı. Giriş sayfasında şu an bulunduğumuz İzmir'in bağımsız sineması sponsorlu içerik. Fritz Lang filmlerine çeşitli analizler söz konusu içerisinde. Ama ben özellikle kendi ele aldığım konudan bir bahsetmek istiyorum. Alman ekspresyonizminin geçmişten hala günümüze yansımasını korku filmleri üzerinden ele aldım biraz Fritz Lang olarak. Değişik bir deneyim oldu benim için de. Çünkü baktığımda sinemanın temel dönemlerinden birisi zaten Alman ekspresyonizmi. İstersen biraz da sen bu sayı hakkında fikirlerini aktar. Yani şöyle, son 2 sayıdır aslında bayağı yeni şey oluyor dergi için. Önceki sayıda bir dağıtımcı bulduk. Biraz daha farklı illere yayılabildik. İnternette de ulaşılabilirliğimiz arttı. Bu sayıda ise bambaşka bir şey daha var. Bir poster eki veriyoruz ve ilk defa paketledik. Ben normalde paketlemeye karşıydım bu arada, şeffaf bir paket de olsa. Çünkü insanların açıp dergiyi inceleyebilmesini istiyordum. Ki zaten hani unknown, underground bir işken ilk başladığında doğrudan böyle açılıp incelenemememiz. Evet, shorts'umuzu da verdikten sonra free kick verir gibi. İncelenememesini istemiyordum böyle bir poster. Bunun da hikayesi şöyle. Ben Türkiye'deki film festivallerini takip ediyorum. Ama Türkiye'deki film festivallerini takip etmek biraz zor. Yani sosyal medyayı aktif kullanan biri de olsanız. Çünkü işte çok fazla festival var. Bildiğimiz popüler olan, bu sürekli haberlere çıkan, şu film orada ödül aldı gibi olan festivaller var. Daha az bilinen, belki bağımsız festivaller var vesaire derken hepsinden haberdar olmak çok zor ve tarihlerini de bilebilmek zor. Dolayısıyla yani ben zaten onlar için kendime bir takvim tutuyordum. Ama madem bir poster eki vermek istiyorum bu sayıda ve işte bu poster hani doğrudan bir film afişi de olmasın, basit bir poster de olmasın derken bir film festivalleri takvimi yapayım madem diye düşündüm. Zaten kendi o not aldığım tarihleri görselleştireyim, bir poster olsun diye düşündüm. Ve bir poster eki de olduğu için artık bir paketlemek gerekti. Çünkü poster katlanınca biraz bollaştığı için derginin arasına koyduğumda kitap ayrıcı koymak kadar konforlu olmuyor tabii. Dolayısıyla böyle bir paketleme yoluna gittim. İlk başta dergiyi çıkarmaya başladığımda tercih etmediğim bir yöntemdi bu. Çünkü dergiyi paketlemek aslında okurla araya bir mesafe koyuyor. Hele de yeni çıkmış işte daha underground bir dergi ise. Çünkü o zaman okurun karşılaşabileceği tek şey derginin kapağı oluyor ve işte burada Sinema Dokuma yazıyor, sinema dergisi yazıyor. Çeşitli bilgiler var bu sayıyla alakalı ama içinde tam olarak neyle karşılaşacağım sorusunu sorduğunda okur cevap alamayabiliyor. Dolayısıyla ilk sayılarda bundan uzak durdum. Yani bu paketleme konusundan. Ama bu sayıda zaten artık hem zaruri bir hale gelmişti hem de bir tık artık okurda kazandık gibi olunca dedim ki tamam, yapabilirim sanırım ve böyle daha farklı bir sayı ortaya çıktı. Ama tabii ki temelinde hala ilk sayıdaki yola çıktığım prensipleri koruyor. Buradan sözü sana veriyorum Mert. Hazır yeri geçmişken ben şeyi de sormak istiyorum. Acaba bundan sonraki sayının ne hakkında olacağı belli mi? Hani önden gittiğini söyledin. Merak uyandırdı bende. Yani şöyle, bundan sonraki sayının hangi yönetmen üstüne olduğu belliydi aslında. Ama şöyle bir fikir oluştu bende. Çok fazla yönetmenleri merkeze almak bir yerden sonra rutin bir hale biniyor ve çok fazla rutinlere sadık kalmayı seven bir insan değilim. Dedim ki sinemanın bir janrasını seçip ona özel bir sayı yapsak ne olur acaba ve ne olabilir diye düşündüm. Sonrasında aslında Dogma 95 ile de ilişkilendirilebilecek, çünkü Von Trier'in de gayet psikedelik yanlarının olduğunu düşünüyorum. Psikedelik sinema belki bir tema olabilir gibi bir fikir doğdu bende. Bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Ve işte ben yazabilir miyim diye düşündüm. Yazabileceğime kanaat getirdim. Sonra Modumu yakalıyorum tabii. çevremdeki işte yazabilecek olan arkadaşlarıma danıştım. Böyle bir konsept sizin için nasıl olur? Şu filmleri kapsıyor. Bu filmler ilginizi çekiyor mu? Vesaire gibi. Böyle bir tema belirledim şu an için. Değişmeyecek de bu arada. Kararlı. Ve işte bu tema psikedelik sinema şunları kapsıyor. Yani bizim 5 duyu organımızı algıladığımız bir dünya var ve psikedelik sinema bu dünyayı algılama biçimimiz değişirse nasıl bir dünya estetize olur? Bunu biraz resmetmeye çalışıyor. Hangi filmler örnek verilebilir bunun için? Jodorowsky'nin filmleri olabilir. Holy Mountain bence gayet psikedelik bir film. Giallo filmleri olabilir. Gaspar Noé'nun zaten direkt olarak filmlerin içeriği bakımından da psikedelik filmler. Bu tarz bir tema belirleyip artık tek bir yönetmen ve daha dar bir alanın dışına çıkıp işte daha farklı yönetmenleri de ele alabileceğimiz, daha farklı Kime böyle dalıp gitmelerin konuları da ele alabileceğimiz, biraz daha belki özgür olabileceğimiz, son bakışıydım ya gözlerinin.
ama yine bir çerçevemizin olduğu, yani psikedelik sinema gibi şey seçmek istedim. Özel sayı konsepti seçmek istedim. Ama bundan sonraki sayıda, yani bundan da sonraki sayıda yine bir yönetmen özel sayısına dönmeyi düşünüyorum. Yani kalıcı olarak yönetmen özel sayılarından uzaklaşmış gibi değilim. Süper. O zaman yeni sayıyı merakla bekliyoruz diyorum. Şimdi değinmek istediğim bir diğer konu, daha doğrusu merak ettiğim editörün notu kısmı. Diğer dergilerde de tabii ki editörün notu kısmı oluyor da sen böyle çok daha detaylı, teferruatlı, hani bunun için ayrı bir ilgi, özen gösteriyormuşsun gibi geliyor. Bu konuda bahsetmek istediğin şeyler var mı? Şunu söyleyebilirim. Editörün notu kısmında sonda bir paragraf var hep. İşte görüşmediğimiz zamanlar neler oldu? İşte bu sayıda neler var? Konuşmasını yaptıktan sonra ufak bir paragraf var. O paragrafı ilk sayıda bir iskelet olarak oturttum ve o şeydi. Bu sayı emek sinemasının hatırasında sinema emekçilerine ithaf edilmiştir gibi bir şeydi. Ki ben emek sinemasının hem politik anlamda hem Türk sineması anlamında, genel olarak hatta dünya sineması bile denebilir belki, önemli bir mücadele alanı olduğunu, önemli bir tarihsel olay olduğunu düşünüyorum. Yani ona bir referans verilmeliydi bence. Çünkü bu bir duruş yani. Sinemada ya emek sinemasından yana olanlar olabilirsiniz ya da emek sinemasına karşı olan sinemacılar olabilirsiniz. Ben emek sinemasından yana olanlardan olduğumuzu söylemek istedim. Daha sonra bu gelecek sayıların işte çeşitli konularıyla beraber farklı belki mesajlar da verilmesi gerektiği düşünüyorum ve kendime şu soruyu soruyorum ben genelde bir şey yapmadan. Bir şey yapıyorsam neden yaptığımı kendimi rasyonalize ederek açıklamalıyım ve benim için bu mesajların rasyonalizasyonu şöyle. Ya bir dergi aslında bir medya aygıtı ve ne kadar okunuyor olursa olsun, az da okunabilir, çok da okunabilir, sonuç olarak bir topluluğa ulaşıyor. Yani birden fazla insana ulaşıyor ve birden fazla insan dediğimiz şey bir topluluğu temsil ediyor. Dolayısıyla bir topluluğa ulaşan bir şeyin bence güncel yaşanan olaylar hakkında gündelik hayatımızı belirleyen, ki politika gündelik hayatı düzenleyen bir alandır. Bence söz hakkı doğması gerekiyor bu aygıtlara ve özgürce de kendilerini ifade edebilmeleri, bu alanlarda hangi çizgide durdukları, o XY ekseninde hangi eksenin ne tarafında durduklarını belirtebilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum medya aygıtlarının. Ve Sinedogma'nın da bir duruşu var bu eksende. Bunu da editörün notunda doğrudan kör göze parmak yapmadan, herhangi bir politik tarafa göz kırpmadan, yani yaranmaya çalışmadan, kendi düşüncelerimize, genelde o yazıda yazan insanlara da, sana da danışmıştım mesela, işte böyle bir şey yazacağım, sana uygun mu diye, danışarak bir mesaj vermeye çalışıyorum yani. Biz bu şekilde düşünüyoruz güncel olaylar hakkında diye. Bunu söyleyebilirim editörün notu konusunda. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok da verimli bir katkı sağlıyor sinema alanına diye düşünüyorum. Umarım daha güzel sayılarda, daha güzel, daha çeşitli, daha doğrusu önümüzdeki sayı biraz daha genel olacak bahsettiğin gibi. Muhtemelen ben de yazacağım bu arada arkadaşlar. Buradan bunu da duyuralım. Yani bekliyoruz devamını Yusuf Bey. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. O zaman bu haftalık bu kadar diyerekten sinema ile kalın diyorum ve görüşürüz. Kesemedim.